Samanyolu'nun kalbinde 26 bin ışık yılı uzakta, gözle göremediğimiz ama 4 milyon güneşin ağırlığını taşıyan bir şey var. Ne yüzü var, ne yüzeyi, ne de geri dönüşü. Biz ona Sagittarius A yıldızı diyoruz. Ve insanlık bu canavarın orada olduğunu aslında çok yakın zamanda fark etti. Uzun süre galaksimizin merkezini gerçekten göremiyorduk. Gece gökyüzüne baktığında gördüğün o süt beyaz şerit aslında milyarlarca yıldızdan oluşan Samanyolu diski. Ortaya yay takım yıldızının yönüne baktığında ışık artıyor ama aynı anda karanlık lekeler devreye giriyor. Bu karanlık yıldız yokluğundan değil, yıldızlar arası uzaya yayılmış karbon ve buz zerreciklerinden oluşan toz bulutlarından geliyor. Gözlerimiz ve klasik teleskoplar için bu toz dev bir perde gibi. Perdenin arkasında galaksinin kalbi var. Ama yüzyıllarca biz sadece perdenin desenine bakıp teori üretmekle yetindik. Ve 19. yüzyılda William Herschel gibi astronomlar gökyüzünün farklı yönlerindeki yıldızları sayarak Samanyolu'nun şeklini çıkarmaya çalıştı. Ama tozu bilmiyorlardı. Bazı yönlerde az yıldız görüp galaksi burada bitiyor sandılar. Oysa orada sadece görünmeyen çok şey vardı. Gerçek merkez sessizce saklanıyordu. Sonra kara deliğin hikayesi bir telefon hattında başladı. 1930'larda Carl Jansky, Bell Labs'te çalışan genç bir mühendisti. Görevi, uzun mesafeli radyo iletişimindeki paraziti çözmekti. Uzayı keşfetmek değil, büyük, dönebilen bir anten yaptı. Günlerce, haftalarca radyo dalgalarını kaydetti. Yakındaki fırtınaların ve uzak yıldırımların seslerini ayıkladı. Ama bir kaynak vardı ki her gün aynı saat civarında geri dönüyordu. İlk başta güneş sandı. Sonra fark etti. Sinyal her gün 4 dakika daha erken geliyordu. Bu, dünyanın güneşe göre değil, yıldızlara göre dönüşü demekti. Yani parazitin kaynağı dünya değil, gökyüzüydü. Yönünü hesapladı. Sinyal tam olarak Samanyolu'nun merkezine, yay takım yıldızının kalbine bakıyordu. Farkında olmadan insanlık tarihindeki ilk kozmik radyo yayını yakalanmıştı. Sonra Grote Reber gibi öncüler kendi arka bahçelerine radyo teleskopları kurdu. Gökyüzünü taradılar, haritalar çıkardılar. Merkezde güçlü ve kompakt bir radyo kaynağı belirginleşti. Sagittarius A. 1970'lerde bu bölge daha yüksek çözünürlükle incelendi. Çok daha küçük, çok daha yoğun bir nokta seçildi. Astronomlar buna enerjisi yüksek bir durumu ima eden küçük bir işaret ekledi. Sagittarius A yıldızı. Ne olduğu belli değildi. Ama bir şey açıktı. Küçücük bir hacimde akıl almaz bir kütle saklanıyordu. Sonra sıra bu görünmez canavarın etrafında dönen yıldızları izlemeye geldi. Toz görünür ışığı kesiyordu. Ama kızılötesi ışık bu perdenin içinden çok daha iyi geçiyordu. 1990'lardan itibaren Şili'deki Very Large Telescope ve Hawaii'deki Keck gözlemevi galaktik merkeze kızılötesi kameralarla bakmaya başladı. Dünyanın atmosferi hala bir sorundu. Hava akımları yıldızları titreşir gibi gösteriyor, görüntüyü bulanıklaştırıyordu. Çözüm bilim kurgu gibi bir teknolojiydi. Uyarlamalı optik. Teleskoplar gökyüzüne lazer tutup yapay bir yıldız oluşturdular. Bu sahte yıldızın görüntüsünün nasıl bozulduğunu ölçtüler. Sonra teleskop aynasını saniyede yüzlerce kez saç telinden bile küçük hareketlerle bükerek atmosferin tüm hatalarını gerçek zamanlı düzelttiler. Ve bir anda o bulanık leke netleşti. Merkezde görünmez bir noktanın etrafında deli gibi dönen yıldızlar ortaya çıktı. Bunlardan biri tarihe geçecek olan S2 idi. S2, görünmeyen bir şeyin etrafında 16 yılda tam tur atıyordu. Hızı o kadar yüksekti ki saniyede birkaç bin kilometreyle gidiyordu. Bu yıldızın yörüngesini tıpkı Güneş etrafında dönen gezegenler gibi hesapladılar ve merkezdeki görünmez şeyin kütlesini çıkardılar. Yaklaşık 4 milyon Güneş. Ama bu kütle Güneş sisteminden bile küçük bir hacme sığmıştı. Sıçramıyor, parlamıyor, bir yıldız gibi davranmıyordu. Bu denklemde tek bir cevap kalmıştı. Süper kütleli bir kara delik. Üstelik S2'nin yörüngesi Newton fiziğiyle tam açıklanamıyor. Einstein'ın genel görelilik teorisinin öngördüğü gibi hafifçe kayıyordu. Uzay zamanın kendisi galaksimizin ortasında bükülüyordu.
Peki bu kara deliği görmek mümkün müydü? Sorun şuydu. Sagittarius A yıldızı gökyüzünde o kadar küçük görünüyordu ki ayın üzerinde duran bir simit kadar yer kaplıyordu. Hiçbir tekil teleskop bu çözünürlüğe sahip olamazdı. Bu yüzden bilim insanları küçük bir hile yaptı. Dünya boyutunda sanal bir teleskop inşa ettiler. Bu sistemin adı Event Horizon Teleskop, yani Olay Ufku Teleskobu. Şili, Hawaii, Avrupa, Grönland, Güney Kutbu. Dünyanın dört bir yanındaki radyo teleskopları atom saatleriyle senkronize edildi. Hepsi aynı anda, aynı dalga boyunda Sagittarius A yıldızından gelen radyo dalgalarını kaydetti. Ortaya petabaytlarca veri çıktı. Bu veriler fiziksel disklerle süper bilgisayar merkezlerine taşındı. Aylarca süren hesaplar, simülasyonlar, farklı grupların birbirinden habersiz ürettiği yüzlerce görüntü ve sonunda 2022'de şu görüntü ortaya çıktı. Karanlık bir merkez etrafında bulanık bir halka. Ortadaki karanlık bölge, kara deliğin gölgesiydi. Olay ufkunun sınırını işaret eden, ışığın bile geri dönemediği yer. Bu gölgenin boyutu, yıldızların yörüngelerinden bulduğumuz kütleyle birebir uyumluydu. Artık sadece orada ağır bir şey var demiyorduk. Orada gerçekten de bir kara delik var diyorduk. Yine de bizim kara deliğimiz diğerlerine göre utangaç. Evrenin başka yerlerinde M87 gibi milyarlarca güneş kütleli kara delikler, kocaman galaksileri aydınlatan kuazarlar oluşturuyor. Dev akresyon diskleri, ışık hızına yakın jetler, tüm galaksiyi gölgede bırakan parlaklıklar üretiyor. Sagittarius A yıldızı ise çok daha sessiz ve neredeyse açlıktan ölmek üzere gibi. Etrafında gaz ve toz var ama yeterince yoğun değil. Manyetik alanlar içeri düşmeye çalışan gazı çoğu zaman geri savuruyor. Ortada ince, sıcak, düzensiz bir plazma halkası kalıyor. Bu yüzden Samanyolu'nun kalbi başka galaksilerin çekirdekleri kadar parlak değil ama ara sıra canavar kıpırdıyor. Kızılötesi ve X ışını gözlemlerinde Sagittarius A yıldızının birkaç saatliğine aniden parladığını görüyoruz. Normal parlaklığının onlarca katına çıktığı, sonra tekrar söndüğü anlar, belki küçük bir gaz bulutu, belki bir yıldızın dış katmanları. Büyük ihtimalle de manyetik alanların bir anda kopup yeniden bağlanması. Ne olursa olsun bu kısa parlamalar bize olay ufkunun hemen dışındaki fizik hakkında ipuçları veriyor. Ayrıca Samanyolu düzleminin üstünde ve altında görülen dev Fermi kabarcıkları merkezin geçmişte çok daha aktif olduğunu gösteriyor. Belki milyonlarca yıl önce galaksimizin kalbi bugünkünden çok daha vahşi bir dönem yaşadı. Gelecekte ise işler bambaşka bir boyuta taşınacak. Yaklaşık 4 milyar yıl sonra Samanyolu ve Andromeda çarpışacak. İki galaksi dev bir kozmik valsle iç içe geçecek. Çoğu yıldız birbirine değmeyecek ama gaz bulutları parçalanacak. Merkezlere kaçınılmaz bir şekilde yeni yakıt akacak. Sagittarius A ve Andromeda'nın kara deliği yavaş yavaş birbirine yaklaşacak. Sonunda ikisi birleşip çok daha büyük ve çok daha enerjik bir kara delik oluşturacak. Ortaya çıkacak enerji galaksinin yeni halini şekillendirecek. O gün geldiğinde ne dünyanın hala yaşanabilir olup olmayacağını ne de insan denen türün hayatta kalacağını bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz. Samanyolu'nun merkezindeki o görünmez devin kütlesini ölçebiliyoruz. Gölgesini görüntüleyebiliyoruz. Tarihini ve geleceğini modelleyebiliyoruz. Kendimiz galaksinin kıyısındaki küçük bir gezegene sıkışmışken, galaksinin kalbindeki canavarın hikayesini anlatabiliyoruz. Daha fazlası için Viralexe'yi takip etmeyi unutmayın.